Ernest Hemingway kimdir? Ernest Hemingway'in yolculuğu, Illinois'in sakin Oak Park kasabasında başlar. 1899 yılında doğan Hemingway, orta sınıf bir ailede büyümüştür. Babasının doktorluk mesleği ve annesinin sanatsal eğilimleri, onu daha sonra yazarlığını şekillendirecek olan bilim ve sanatın bir karışımıyla tanıştırdı. Hemingway'in çocukluğu, açık havada geçirdiği zamana duyduğu sevgi, avlanma ve balık tutma tutkusu keskin bir macera duygusuyla geçti. Hemingway genç bir adamken Birinci Dünya Savaşı'nda ambulans şoförü olarak görev yaptı. Cephedeki deneyimleri onda silinmez bir iz bıraktı ve bu iz gelecek yıllar boyunca yazılarını etkileyecekti. Hemingway'in yazı tarzı. Hemingway buzdağı teorisinin ustasıydı. Tıpkı bir buzdağının su seviyesi üzerinde kütlesinin sadece bir kısmını göstermesi gibi, Hemingway'in yazıları da çoğu zaman söylenmemiş çok şey bırakırdı. Düz yazısı, yüzeydeki sadeliği ile karakterize edilirdi. Ancak altında anlam katmanları barındırırdı. Hemingway'in düz yazıda minimalizmi kullanması üslubunun ayırt edici özelliğidir. Okuyucuların kendi sonuçlarını çıkarmalarına izin veren kısa, açıklayıcı cümleler kullanarak daha azıyla daha çok şey söylemeye inanıyordu Hemingway. Bu tarz eserlerini kolay okunabilir ancak alt metin açısından zengin kılmıştır. Hemingway'in yazarlığı bir başka ayırt edici özelliği de diyaloglardaki ustalığıydı. Sohbetlerin özünü yakalamada ve yansıtmada yeteneği vardı ve karakterleri arasında otantik ve unutulmaz etkileşimler yaratıyordu. Hemingway'in başlıca eserleri. Hemingway'in kariyeri edebi mücevherlerle dolu bir hazineye sahiptir. En ünlü eserleri arasında Yaşlı Adam ve Deniz öne çıkmaktadır. Kendisine Pulitzer ödülünü kazandıran bu roman, yazarın hikaye anlatma becerisinin bir kanıtıdır. Yaşlanmakta olan Kübalı bir balıkçının dev bir kılıç balığıyla olan destansı mücadelesini anlatır ve dayanıklılık ve insan ruhu temalarını irdeler. Silahlara Veda, Hemingway'in Birinci Dünya Savaşı sırasında ambulans şoförü olarak yaşadığı deneyimlerden yola çıkan bir başka büyük eserdir. Bu roman, savaşın anlamsızlığını ve çatışma zamanında aşkın karmaşıklığını keşfeder. The Sun Also Rises yani Güneş de Doğar adlı eserinde Hemingway bizi Birinci Dünya Savaşı sırasında yetişen hayal kırıklığına uğramış bireyleri tanımlamak için kullandığı bir terim olan kayıp nesil ile tanıştırır. Bu eser savaş sonrasında neslin amaçsızlığını ve ahlaki iflasını inceler. Hemingway'in dünya görüşü. Hemingway'in yazıları metanet ve kahramanlık temalarıyla doludur. O zorluklarla, zerafet ve cesaretle yüzleşen karakterleri tasvir etmiştir. Baskı altında zerafet fikri eserlerinde yinelenen bir motif haline geliyor Hemingway'in. Hemingway ayrıca Birinci Dünya Savaşı'nın ardından derinden etkilenen nesli tanımlamak için de popülerleştirdiği bir terim olan kayıp nesile de ses verdi. Hemingway'in bu neslin mücadelelerini tasvir etmesi, savaş travmasına maruz kalan birçok kişide yankı uyandırdı. Hemingway'in edebiyat üzerindeki etkisi. Ernest Hemingway'in modern edebiyat üzerindeki etkisi ölçülemez. Minimalist üslubuna ve derin duyguları az sözcükle aktarma becerisine hayranlık duyan bir yazar kuşağının ilham vermiştir Hemingway. Scott Fitzgerald ve John Steinbeck gibi edebiyat devleri onun eserleri üzerindeki etkisini kabul etmişlerdir. Hemingway'in yazma teknikleri dünya çapında yaratıcı yazarlık programlarında incelenmeye ve takdir edilmeye devam ediyor. Yazarlık zanaatı üzerindeki etkisi sürmekte ve kitapları hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin okuma listelerinde yer almaya devam etmektedir. Hemingway'in yazmanın ötesindeki hayatı. Hemingway sadece üretken bir yazar değil, aynı zamanda maceraperest ve savaş muhabiriydi. İspanya İç Savaşı ve İkinci Dünya Savaşı da dahil olmak üzere dönemin en önemli çatışmalarından bazılarını takip ediyor Hemingway. Bu deneyimler savaşla ilgili yazılarına bir özgünlük de katıyor ayrıca. Maceracı arayışları savaş alanının ötesine uzanıyordu Hemingway'in. Hevesli bir avcı ve balıkçıydı. Bu aktivitelere olan tutkusu yazılarında da kendini göstermektedir. Hikayelerinde genellikle kendisi gibi yetenekli açık hava insanları olan karakterler yer alıyordu. Tartışmalar ve eleştiriler. Hemingway'in edebi katkıları kutlanırken özel hayatı tartışmalarla gölgelenmiştir. Birden fazla evlilik yapmasıyla tanınıyor ve kendisine kadın düşmanlığı suçlamaları yöneltiliyor.
Eleştirmenler erkek merkezli anlatılarının bazen basma kalıp kadın tasvirlerinin daha derin sorunları yansıttığını savunuyor. Trajik bir şekilde Hemingway'in hayatı 1961 yılında intiharla son buldu. Hayatındaki bu karanlık bölüm, akıl sağlığı ve yaratıcılık arasındaki ilişki hakkında tartışmalara yol açmıştır. Hemingway'in kalıcı mirası. Ernest Hemingway'in mirası, yazılı kelimelerin çok ötesine uzanır. Popüler kültür üzerinde silinmez bir iz bırakmıştır. Genellikle sakalı, güneş gözlüğü ve elinde içkisiyle görülen ikonik imajı anında tanınabilir. Hemingway'in edebiyata katkıları çok sayıda ödül ve onurla takdir edilmiştir. Hem Pulitzer ödülünü hem de Nobel Edebiyat Ödülünü alarak edebiyatın en büyükleri arasında yerini sağlamlaşmıştır Hemingway. Hemingway, benzersiz yazım tarzı ve derin hikaye anlatımıyla edebiyat dünyasında kalıcı bir yer ediniyor. Modern yazım teknikleri üzerinde etkisi ve kahramanlık, stoacılık ve insanlık durumu gibi temaların keşfetmesi okuyucuları büyülemeye devam ediyor. Hemingway hem edebi katkılarına duyulan hayranlık hem de özel hayatının mercek altına alınmasıyla belirginleşen karmaşık bir miras bırakıyor bize.